Merhabalar. Bilye köfteli patlıcan yemeği yapıyorum. 5 adet patlıcanım var. 800 gram patlıcan kullanacağım. Öncelikle sap kısımlarını kestim. Alacalı bir şekilde doğruyorum. Tabii onun öncesi patlıcanları yıkadım. 4'e bölüyorum ve eşit bir şekilde küp şeklinde doğruyorum. Tüm patlıcanlara aynı işlemi uyguluyorum. Bu yemekte patlıcanı kızartarak da yapabilirsiniz. Ben fırında pişirmeyi düşünüyorum. Daha hafif oluyor. Doğradığım patlıcanları bir süzgeçe alıyorum. Acı suyunu uzaklaştırmak için üstüne bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Bu şekilde 15 dakika bekletiyorum. Bu şekilde hem acı suyu uzaklaşacak, daha güzel kızaracak ve eğer tavada kızartacaksanız da yağ çekmiyor. 1 adet kapya biber, 2 adet de köy biberi kullanıyorum. Sebzelerin eşit büyüklükte olması önemli. Hem görsel açıdan hem de aynı anda pişmesi açısından sebzeler aynı büyüklükte olması gerekiyor. Şekil olarak da benzemesi gerekiyor. Köy biberimin de çekirdeklerini çıkarıyorum. Onu da aynı kapya biberim gibi doğruyorum. Kapya biber yemeklere güzel bir lezzet veriyor. Yemeklerde kullanmayı seviyorum. Ayrıca tabii ki sarımsak da önemli. Yemekte güzel bir lezzet veriyor. 1 adet soğan doğruyorum yemeklik bir şekilde. Hazırlıyorum. 1 adet de köftemin içinde kullanacağım. 3 dişli sarımsağım var. Onları da doğruyorum. Sebzelerimizi hazırlamış olduk. Bu arada 15 dakika sonra gördüğünüz gibi bir miktar patlıcanın suyu alta süzülmüş. Sıkarak süzgeçten alıyorum. Fırın tepsisine fırın kağıdı serdim. Fırınımı 210 santigrat derecede alt üst konumda ısıttım. Üstüne 1 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Patlıcanları harmanlıyorum. Sıvı yağım her yere, patlıcanın her yerine temas ediyor. Patlıcanlar pişerken köftemizi hazırlıyoruz. 300 gram orta yağlı kıymam var. Üstüne 2 yemek kaşığı kısırlık bulgur yani ince bulgur ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı da kimyon ilave ettim. Üstüne de 1 adet rendelediğim soğanla 1 adet rendelediğim sarımsağı ilave edip yoğurdum ve bilye büyüklüğünde köfteler yapıyorum. Soğanı ilave etmeden önce suyunu sıkmıştım. Elimi ıslatıyorum ve bu şekilde hem daha düzgün oluyor bilyelerim. Gördüğünüz gibi. Yemeği pişirecek olduğum tencereye sıvı yağ döktüm. Üstüne yemeklik doğradığım soğanları ilave ediyorum. Soğanları kavuruyorum. Tencerenin kapağını kapatarak soğanın suyuyla pişmesini sağlıyorum. Kontrollü bir şekilde kavuruyorum. Soğan biraz kavrulduktan sonra üstüne iri doğradığım sarımsakları ilave ettim. Sarımsaklar çabuk yanıyor biliyorsunuz. Kontrol etmek gerekiyor. Sarımsaklar da kavrulduktan sonra üstüne doğradığım biberleri ekliyorum. Biberleri de karıştırarak kendi suyuyla
pişmesini sağlıyorum. Tencerenin de kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kendi suyuyla kısık ateşte sebzeler pişiyor. Bu arada bir tavaya sıvı yağ döktüm. Sıvı yağım ısındıktan sonra hazırladığım köfteleri ilave ediyorum. Sıvı yağda köfteleri mühürlüyorum. Köftenin her tarafı renk değiştirdikten sonra yemeğimi hazırlarken köftelerim bekliyor. Sebzelerime 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Domates salçasını kavuruyorum. Üstüne de 1 su bardağı soğuk su ilave ettim. Soğuk su salçamın daha güzel renginin çıkmasını sağlıyor. Biberin de daha yeşil olmasını sağlıyor. Su kaynamaya başladıktan sonra köfteleri artık yemeğimle buluşturuyorum. 1-2 dakika bu şekilde pişiyor. Üstüne en son olarak fırında pişirdiğim patlıcanları ekliyorum. Patlıcanları fırında kızartınca daha hafif oluyor. Arzu ederseniz tavada da yağda kızartabilirsiniz. Üstüne karabiber ve pul biber serptim. En son olarak da 1 su bardağı sıcak su döküyorum. Gördüğünüz gibi sıcak suyu patlıcana değdirmemeye çalışıyorum. Bu şekilde patlıcanlarım daha lezzetli oluyor. Kısık ateşte 15 dakika yemeğimi pişiriyorum. Yemeğim pişti. 10 dakika dinlendiriyorum. Yemek servisi hazır. Buraya kadar videomu beğendiyseniz abone olup beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Yapacak olanlara bu yemeği tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.